Welcome Turkey. Oh, hello Turkish. Ben Türkiye çok izledim. Çoğunun yüzü gülüyor yani. Gerçekten patladık. 2 destemiz para aldık. Uydurma oldu o kadar belli ki. 13 yaşımdan beri öğrenmeye çalışıyorum. Kaza yapmayacaklar. Oruç Bey Adası'na geldik. Mercan Resiflerine geldik. Hakan. Zoruna doğru gideceğiz. Saniyede paldır küldür. Her yer toz. Devamlı size korna çalıyorlar. Brave tatlısız. Hulya uşağım. Oradan izleyin. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mısır gezimizin ilk durağı olan Hurghada'dayız. Hurghada Mısır'ın en turistik şehirlerinden biri ve aynı zamanda da Kızıldeniz kıyısında yer alıyor. Burada toplamda 2 gün kalacağız. Sonrasında Mısır'ın güneyine, Luxor'a, oradan Asvan'a, ardından da Kahire'ye giderek gezimizi tamamlayacağız. Bu 2 günlük Hurghada rotamızda şehri keşfedeceğiz. Sonrasında ATV turuna çıkacağız. Oradan sonra Bedevi köyünü ziyaret edeceğiz. Mercan resiflerinde yüzüp oradan Orunç Bey Adası'na geçeceğiz. Kısacası dop dolu bir program bizi bekliyor. Hazırsanız videoya başlayalım. Hemen şuradaki gişelerden vizemizi aldık. Şimdi pasaport kontrole geçiyoruz. Pasaporta şöyle bir pul yapıştırıyorlar. Şimdi havalimanının önünde taksi çağıracağız. İnternete bağlanamıyoruz. Burada yanımıza biri yanaştı. İşte nereye gideceksiniz? Oteli söyledik biz. Ne kadar fiyat dedi. Ben ona ne kadar dedim. O 20 dedi. Sonra dedi ki olmaz dedi Hakan. Bir indirdi. No diyor. Ondan sonra 10 dedi. No dedi. Ondan sonra 5 dedi. Yok 8 dedi. 8. Yok ha 8 teklif Sonra etti. ben 3 teklif ettim. O da dedi ki no dedi 3 dedi. Adam Ben biraz pazarlığı abarttım. abarttı. Adam var ya koşarak uzaklaştı. Çok fena. Sonra ya. gidelim binelim dedik 5 dolara. Adam kayıp. Şimdi bahsettiğim arkadaşın arabasına bindik. You know Eleria. Ereria. Eleria. Sen Ereria. Sigarasını yaktı, yola çıktı. Sigara. Sigara? Ya. Hurghada sonradan inşa edilmiş bir şehir burada. Şarm da aynı şekilde. Yani proje alanları buralar. Turistler için yapılmış. 20 sene öncesinde burada böyle bir şehir yokmuş. Ve şehir hala yapılaşmaya devam ediyor. Böyle etrafta inşaatlar var. Böyle yapımına devam eden oteller var. Şöyle göstereyim size de. Çok iyi bir otel var burada. Caddenin bir kenarından bir kenara kadar uzanıyor böyle. Bu arada bu inşaatların olduğu caddenin hemen arkası Kızıldeniz kıyısı. Burada plajlar var. Bizim otel de burası. Türk bayrağını da asmış abiler. En başta bir de ha. Otel konusunda gerçekten patladık. Ben Agoda sitesinden rezervasyon yaptım. Fotoğraflarda da böyle dışarısı güzel, böyle 4 yıldızlı bir otel gibi görünüyordu. Ondan orayı seçmiştim. Ama bunlar o fotoğrafı kullanarak yayınlamışlar kendilerini. O yüzden patladık diyebilirim. Orada gördüğüm otelle bir alakası yok buranın. Neyse, biz zaten burada 2 gün kalacağız. Sonrasında çıkacağız. Bir de tur programı vardı. Tur yapmıştım. ATV safari turu. Oradan Bedevi köyüne gideceğiz. O yüzden şimdi otel arayışına girip vakit kaybetmek istemedim. Bir de şöyle bir durum var. Bu şehir şöyle yapıldığı için bir anda her yer toz duman olabiliyor. Zaten yollar, arabaların üstü, her yer toz aslında burada şu anda. Şöyle arabaların üstleri bile toz. Gidiyorsun, yerler zaten toz. Şu arkadaş buraya günde 10 kere siliyor olabilir. Şimdi ATV turuna gidiyoruz. Safari turu için
Bir araba geldi bizi aldı. Işıklarda da başka bir arabaya aktarma yaptık resmen. Aktarma yapmadık, bizi üflediler diye arabaya. Ya 10 saniyede paldır küldür ışıklarda bir anda bu arabaya. Hadi bu arabaya biniyorsunuz bu böyle. Hadi şu araba dedi, bir baktık bizi aldılar öbür tarafa aktardılar. Ama Aynen. yolun ortasında oluyor bu. İnşallah safariye gidiyoruzdur arkadaşlar. Biz bakalım neyle karşılaşacağız. Dayı çok hızlı ve öfkeli. Hızlı ve terli kanka. Aynı zamanda telefon kulaklarını yiyor. Öfkeli. Safari için böyle terk edilmiş bir yere geldik. Konsept burayı uyguluyorlar anladığım kadarıyla. Burada ATV süreceğiz. Şöyle bir yer hatta. Megic Safari. Ortam bu şekilde. Bekliyoruz. Bize sıra gelecek herhalde. Bilmiyorum yani nasıl bir olay var. Ve biz bekliyoruz. Biz farkına vardık ki biz bekliyoruz yani. Burada şöyle bir olay var. Ben önceden de tahmin etmiştim. Turları aldığınız zaman toplaya gidiyorlar. Dolayısıyla yolda çok zaman kaybediyorsunuz. Yani o yüzden bir tur alıyorsunuz ya mesela bir gün sabah 8'de alıyorlar. Saat 4'te bırakıyorlar da 5'te bırakıyorlar. Ya da işte saat 11-12 gibi alıyor. 5-6 gibi bırakıyor. Gün bitti. Bence tur çok mantıklı değil. Sadece böyle hani boş gününüz varsa değerlendirmek için şey yapabilirsiniz. Yani biz de Hurghada'da da çok yapılacak bir şey yok diye aslında tur aldık. Bakalım yani göreceğiz şimdi ATV'yi. Oo böyle mi? Bu toz kaçmasın diye. Aynen. Dayı şurası şey oldu ama. Aha. Yüzümü kapatma. Olmadı mı? Ha şimdi oldu. Çıkarsa var ya. Şimdi safariye hazırız. Kum gelmesin diye yüzümüzü gözümüzü sardık. Önce bu buggy mi neymiş bunlara bindik. Bununla bir tur atacağız. Sonra ATV'lere bineceğiz. Manyak bir şey ya. Deneyimlenecek bir şey ya. Böyle insanın içindeki hız şeyini burada atıyorsun. Basıyorsun gitmiyor. Ama o şeyi atabiliyorsun. Bak gitmiyor. Ha sıktın mı? Aa, dur lan dur sıktın. Tamam. Kaskımızı taktık. Şimdi ATV gezisi yapacağız. Burası Mad Max evreni gibi ya böyle. Gerçekten abi inşaat kumu herhalde ya. İnşaata mı geldik? Bunun sonunda harç kardı. Hayır dayak yedik bir de ATV üstünde ya. Komik abi. ATV turundan sonra şimdi güzel Jeep Safari yapıyoruz. Böyle sallana taşlarımızı da döküyorum. Şoförle 11 kişiyiz.
Buggy'de ortam çok güzel oldu. Mad Max ortamıydı ama ATV'de Jeep Safari'de yemedi be. A few moments later. 10 yıl sonra hala devam ediyoruz. Ya bitmek bilmedi. Biz Safari'ler burada dayak yiyoruz resmen ya. Bunun bir de dönüşü var. Sonunda Jeep Safari denilen şeyden indik. Bedevi çadırına geldik. Burada develer var. Develere bindiriyorlar. Ben ama binmeyeceğim. Bir bedevi çadırını da görürüz ama tek şu an düşündüğüm bu yolu aynı şekilde bu safari aracıyla geri dönmek gerçekten çok yordu. Ya çekemedim bile. Uydurma oldu. O kadar belli ki ya. Adamlar burayı anladığım kadar bedevi çadırı diye Sitcom'u çevirmişler. sitcom mu artık yani bura böyle bir alan. Tamam, Allah'ın unuttuğu yer. Buraya bedevi çadırı diye işte 2 deve getirmişler. Bedevi çadırı diye böyle işte şeyleri birleştirmişler. İçeride de böyle çoluk çocuk ekmek yapıyor falan işte böyle bir şey kurmuşlar. Kurgu. Bana çok yapmacık geldi, Hakan'a da öyle. Yani bu bir şey gibi, düzenlenmiş bir set gibi Ya, ya. Film seti. Bir Plato. şey söyleyeyim mi? Platoluk bir şey de yok yani. Adamlar seni bir şekilde elde tutmak amacıyla bence ATV diyor, Jeep Safari diyor, Buggy diyor. Ya o diyor, bu diyor, bir şekilde turu sana vermeye çalışıyor, anladın mı? Jeep Safari'yi kazasız belasız tamamlayabildik. Şimdi bir yere getirdiler. Burada da bir yemek yiyeceğiz. Sonrasında Allah'ım inşallah bu tur biter. Yani bu zulüm biter. Hep bir yere gidiyoruz ama neyim? Devamlı bir yere gidiyoruz. Hep gider halindeyiz. Ama böyle elle tutulur bir şeyimiz bir türlü olmadı. Hep bir yere götürüyorlar bizi. Neyse şimdi yemek gelecek bakalım. Onun da paralı olduğunu düşünüyorum. Onu da bir yere götüreceklerini düşünüyorum. Yani Otele inşallah gideceğiz. Yalıdır bir hasben İbrahim Tatlıses'ten amca. Bayrında sanamadı kesmişken onu yurdun karşında mavi mavi masmavi gözlerim çok mavi. Kaza yapmadık bari. Bir kere maşuk oldum bu gene kimin yarı hayatına burun yürürken Amca süpersin ya. mutluluğunu ararken Alkış. Otele giderken yaşlı bir amcanın taksisine denk geldik. Adam da İbrahim Tatlıses hastası çıktı. Bize konser veriyorlar takside. Gökhan Güney geliyor şimdi. Evet amca. bu kalbini
Saçlar yanı dağıtırsın. Dererere. Rüzgarlara bırakırsın. Sen sevmeye karışırsın. Seni sevmeye eğilsin. Eğilsin. Seni sevmeye eğilsin. Her şey yalan gerçek sensin. Ah be. Vay amca teşekkür ederiz. Şükran. Şükran. Habibi, ben Türkiye çok izledim. İbrahim Tatlıses, Gökhan Güney, Birgen, Hülya Avşar. Hülya Avşar. Come to Türkiye abi. Amca şimdi o sanatçılar kalmadı. Onlar hep eski. Çok yaşlandılar. Bir de yok yenilerde böyle yok ki sanatçılar. Very nice. Yes. Yeniler çok garip. The book here Turkish. But music Turkish good. Music Turk Yes. very very good. Amcaya teşekkür ediyoruz. Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmen? Allah. İlahiye. Yes geldik. Şimdi ilahiye. Evet. Dünkü sürprizlerden sonra zaten siz de izlemişsinizdir. Sonrasında fazla kayıt yapamadım. Bir de çok yorulduk ya. O safari arabasında biz çok yorulduk. Yani böyle arkada bütün arabanın yükünü biz çektik. Safari arabası diyor ama hiçbir yeri göremedik. Böyle arkada un torbası gibi bizi attılar içine. Ya bir bölge tasarlamışlar. Lafını böldüm Hakan, özür dilerim. Bölge tasarlamışlar. Abi tasarladıkları bölge hani yakında değil, anladın mı? Değil. Bir sanki böyle o yolda her şeyi unutsunlar da oraya gidince hop hop geçsinler hemen her tarafı böyle. Bir şeyleri yapamadıkları, Yani- durdukları çok belliydi. Neyse. Şunu söyleyeceğim. Ne Şikayetçi gerek? değiliz zaten. Biz şikayet etmiyoruz ama Bir de arabanın içinde tutacak yer yok. Herhangi bir handle koymamışlar herifler. Bir tanesi şey dedi hatta. Ya çok fazla sarsılmıyor muyuz? Abi günaydın. Yani günaydın abi. bunu ne zaman diyor ama biliyor musun? Dönüşte, araba dönüş yolun yarısındayız. Adam sallandığını yeni anladı ama Sen neyle geldin buraya? Hani ben onu merak ediyorum. Bunu da baba geldin. işte onlar bizim gibi beklentiye girmiyor demek ki. Buralarda tur yaparken mutlaka bir şeyleri önceden görün. Ya ben şimdi uzaktan yaptım. Türkiye'den yaptığım için çok da bilemedim. Yani ne olacağını, beklentiyi göremedim. O yüzden bunları görürseniz çok daha iyi olur. Hani nereye gideceğinizi, neler yapabileceğinizi görün. Ama bunlar sanırım görüntüler de paylaşmıyorlar. Şimdi sen görüntüyü görürsen tura katılmayacaksın. Onları da paylaşmıyorlar. Hani olabildiğince isteyin, aksi halde böyle kısa turlara katılmaya çalışın. Şöyle diyebilir miyiz Hakan? Hani belki de biz çok beklentiye girerek gittik. Olabilir. Yani o da olabilir. Yani şimdi Çünkü biz Mısır için- beklentinizi yükseltmeyin Biz yani. Mısır için belki bu çok yüksek bir etkinlikti. Onu da bilmiyoruz. Ama bizim beklentimiz demek ki onun daha üstündeydi. Aynen öyle Farklı ya. şeyler yaşadık ama o kişiye göre göreceli bir kavram olduğu için bu. Siz geldiğinizde daha farklı Belki şeyler beğenmişsiniz. yaşayabileceksiniz. Yani orada yani. çok kişi eğlendi. Yani demek ki beğendiler abi. Tabii canım, Bir şey şimdi diyemem bunu da yani. bunu da dar bir perspektifin üstüne oturtturmayalım yani. Aynen öyle. Orada kişiye göre. diyelim. Neyse biz kahvaltımızı yapalım. Sonrasında tekne turu yapacağız. Mercan resiflerine gideceğiz. Oradan Orunçbay Adası'na geçeceğiz. Yani özetle bugün Kızıldeniz üstünde olacağız. Bizi almaya geldiler. Oraya gidiyoruz. Şimdi bizi gemiye götürecek arkadaş geldi. What is your name? Hani, Han. hani. My name is Hakan. Okay. This 5 minutes the two. Okay? Okay, okay. 2 kişi daha bekliyoruz. Onları da alıp sonra devam edeceğiz. Dün yaptığımız safaride her şeyimiz, tüm ekipmanlar, üstümüz, başımız hep kum olmuştu. Emre bunu bir de sildiği halde hala şöyle göstereyim. Bayağı bu da kum. Burada her şey kum ya. Gerçekten hani çöl bölgesinde olduğumuz için arabaların her yeri kum. Bak bir de silmiş arkadaş buraları sildiği halde her yer devamlı kum oldu. Kum yağıyor buraya ya. Aslında Hurghada tamamen turizme odaklı kurulmuş bir şehir. Yani böyle bizim Antalya gibi diyebilirim aslında buraları size. Bizim kıyı şeridindeki şehirlerimize çok benziyor burası. Hurghada bu arada daha sakin bir şehir. Biz en sakininden en zoruna doğru gideceğiz bakalım. Yani en zor şehir Kahire. Bakalım neler bekliyor bizi. Şuradan hemen böyle şişhane şişli minibüsleri kalkıyor. Burada şöyle bir olay da var. Yolda böyle kenarda bekliyorsunuz diyelim, karşıya geçeceksiniz, fark etmiyor. Yani yolda kenarda beklerken devamlı size korna çalıyorlar.
Yani taksi istiyor musun kornası? Yani devamlı ama bak hep bak çaldı bir tane zaten. Yani devamlı böyle taksiciler sizi almak için koşuşturuyor diyebilirim. Bak. صباح الفل. Şimdi Hurghada Marina'dayız. Araçla geldik buraya. Buradan da tekneye geçeceğiz. Şöyle bir tekne ortamı var. Ama tekne çok güzelmiş ha. Beklediğimden iyi çıktı. Tekne beklediğimden iyi. Söyleyeyim. Bakalım. Fotoğrafçı geldi şimdi. Teknenin fotoğrafçısı. Emre'yi şimdi yağlıyor, ovallıyor, sempatiklik yapıyor. Burada böyle turların fotoğrafçıları sempatiklik yapıp böyle sizi tavlamaya çalışıyor. Sonra işte en son çektiği fotoğrafları size satıyorlar. Güzel ücret karşılığında. Şu anda yağ ballama operasyonu var. Çok pis. You photo. Video. Oh, hello Turkish. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Hasan Şaş. Have a nice day guys. Have a nice day. Thank you. Very good. Şimdi Ercan Resiflerine geldik. İlk duraktayız. Önce bir ceketle bir kontrol edeceğim. Sonrasında biraz daha yakın inmeye çalışacağım. Bakalım. Hako bir baksana. Adam, one by one. Valla. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. İlk başta biraz su yuttum ama güzeldi, çok güzeldi görüntüler. Yani burada gerçekten yapılması gereken bir deneyimdi. Yani resiflerin üstünde böyle rengarenk balıklar var. İnanılmaz bir deneyimdi. Hava bayağı bulutlu şu anda. Rüzgar da var. والله العظيم ده احسن راجل في تركيا انا قابلته. اللي ما يخافش. Şimdi Oruç Bey Adası'na gidiyoruz. Tekneden başka küçük bir tekne bizi almaya geldi. Tekneye süren abi şöyle. Hakan. Hakan. Şimdi Oruç Bey Adası'na geldik. Buranın diğer bir adı da Giftun Adası'ymış. Burası Mısır'ın Maldivleri olarak da biliniyor aynı zamanda. Şimdi adayı keşfedeceğiz.
Adanın içerisine girdiğinizde hemen üst kısımda böyle loca gibi yerler yapmışlar. Hemen şöyle size aşağıyı da göstereyim. Burası aslında adanın içerisinde işletme, yani sadece buralardasınız. Yani başka bir yere gidemiyorsunuz zaten. Bu işletmenin içerisinde dolaşabiliyorsunuz. İşletme ama geniş bir işletme. İşte burada plaj var. Plajın orada güneşlenme alanları yapmışlar. Aynı şekilde orada barlar, yiyecek içecek satan yerler de var. Hemen şu aşağıda da böyle küçük küçük dükkanlar var. Adaya ulaşım büyük teknelerden botlara, botlardan da bu iskeleye gelerek oluyor. Şimdi bu yapının en üstüne geldik. Buradan da size manzarayı göstereceğim. Adanın bu tarafına gidiş yok. Aynı şekilde bu sağ tarafa da belli bir yerden sonra gidiş yok. Mısır'da ne olursa olsun şunu fark ettim. İnsanların yüzü gülüyor. Yani turiste karşı mı bilmiyorum, Hurghada da daha doğrusu. Turist olduğumuz için mi yoksa hani genel bu mu, onu diğer şehirlere gittiğimde anlayacağım ama şu anki izlenimim çoğunun yüzü gülüyor, yani mutlular. Sol tarafıma döndüğümde böyle içecek satan bir küçük yer var. Hemen burada hamburger yapan bir yer var. Burada bir tane daha restoran var. Bu da balık restoranı. Şöyle hemen yemeğinizi aldıktan sonra burada yiyebiliyorsunuz denizin kenarında. Burada bir tane barman arkadaş var. Yapamıyor. Şimdi bu sahil tarafına geldim. Plajın olduğu yere. Hemen burada sol tarafımda güneşlenme yerleri yapmışlar. Sağ tarafta da böyle yine barlar var. Böyle de arkadaşları görebilirsiniz. Come, Orange Bay. Come. Orange Bay'e gelin diyor. çıkın gelin. Ya güzel, ada güzel. Gerçekten adayı beğendim. Bu Orange Bay adası turu yapılabilir. Mantıklı. Çünkü Kızıldeniz'de yüzüyorsunuz, mercan resiflerini görüyorsunuz. Sonrasında işte bu adada isterseniz yüzebiliyorsunuz. Maldivler'deki gibi bir suyu var. O yüzden böyle bir gezi yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu sahil şeridinin sonuna kadar yürüyorum. Mısır gezinizi planlarken 2 kişi olarak planlarsanız çoğu alanda gerçekten uygun fiyata getirebilirsiniz. Mesela gezilerinizi alırken pazarlık edebilirsiniz. 2 kişi olunca örnek veriyorum $60 olan şeyi $50 alabilirsiniz. Otel de aynı şekilde. Aynı şekilde ulaşım, taksi konusunda da uyguna gelebilir. Hava çok rüzgarlı gerçekten. Hatta bir ara yağmur bile yağdı. Sezonu değil sanırım daha. Ben şu anda Aralık ayında buradayım. Aralığın başındayız şu anda. Sanırım Kasım'ın başı, Kasım gibi daha iyi olabilir. Aynı şekilde Mart, Nisan gibi de daha iyi olabilir. Sonrası çok daha sıcak olabilir burası. Şimdi size suyun güzelliğini göstermek için denizin kenarına geldim. Welcome, bro. How are you? Fine, and To you? Orange Bay. How are you? Good. Good. Which country you are from? Turkey. Welcome, Turkey. Yes. We like it. We like you. What's your name? Hakan. Hakan. Yes. Yeah, it's a good name, bro. Your name? Strong. You have strongest name. Thank you. Bessa. Besa, where are you from? Bessa. I'm from Aswan, Upper Egypt. Aswan, Egypt. Yeah, Upper Oh, Egypt. tomorrow we'll go Aswan. You have to. Yes. It's a good city to visit. Yes. Yeah, you have there is the best night. Yes. Clean and good, and you found good nature. Orange Island, very good. Yeah. Very clean. The widest. Yes. The widest in the Red Sea, and the best. Best. Safety. Yes, calm, safety, good. Chilling, you know. Yes. See the weather? We'll going. Now? Now, yes. 20 minutes. 20 minutes. Yes. Enjoy, friend. Thank you. Have a nice life. Şimdi size Mısır gezimi nasıl planladığımı anlatmak istiyorum. Ben bu geziyi bir turla yapmıyorum. Tamamen kendi planladığım rota ve deneyimler üzerine yapıyorum bu videoyu aslında. Eğer siz de Mısır gezisi planlıyorsanız mutlaka gezinin başlangıcı veya bitişi Kahire'den olsun. Çünkü zaten her halükarda Kahire'ye gitmek zorundasınız. Piramitleri görmek zorundasınız. Benim tavsiyem şu. İsterseniz Kahire'den geziniz başlar. Sonrasında Nil hattı üzerinden güneye doğru Luxor'a, Asvan'a gidebilirsiniz. Sonrasında da Hurghada'ya geçerek 1-2 günlük bir dinlenme molası verip gezinizi tamamlayabilirsiniz. Ben bunun tam tersini planladım. O da spontane gelişti aslında. Şimdi Hurghada'dayız. Buradan sonrasında zaten söylediğim gibi Luxor'a, oradan Asvan'a ve Kahire'ye geçerek geziyi tamamlayacağız. Eğer siz de kapsamlı bir Mısır gezisi planlıyorsanız Şarm El Şeyh'e gitmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü orası proje alanı. Tamamen otellerin yer aldığı bir bölge. Ekstra işte turlar yapıyorlar. Turlarda zaten deneyimledik az çok.
Yani ATV turunu gördük, bir işe yaramıyor. Ama deniz veya otel tatili yapmak istiyorsanız Şarm'a gidebilirsiniz. Bu arada Hurghada'ya da gelebilirsiniz. Yani Hurghada da aynı şekilde. Burada proje şehri. Tamamen turistik odaklı planlanmış burası da. Ama Hurghada'ya gelirseniz şöyle bir avantajınız olacak. Hurghada'dan günübirlik Luxor'a tur yapabilirsiniz. Aynı şekilde Kahire'ye, piramitlere de günübirlik turlar yapabilirsiniz. Ortalama $70 civarında ücretleri oluyor. Şarm El Şeyh'ten de yapılabiliyor bu arada bu turlar. Ama Şarm'dan Kahire'ye uçakla gidiliyor diye biliyorum. Otobüste olan turlar var mı onu bilmiyorum. Aynı şekilde Luxor'a da uçakla gidilip geliyor ve bunlar da pahalı. $200 civarında diye biliyorum her bir tur. Bu yüzden Hurghada'dan bu geziyi yapmak sizin için daha avantajlı olacak aynı zamanda. Bu tamamen sizin Mısır gezinizden ne beklediğinize göre şekillenecek. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Şarm'a gittiğiniz zaman vize alınmıyor. Şarm dedik ya hani proje şehir olduğu için turistik bölge olduğu için alınmıyor. Ama Kahire ve Luxor'a gitmek isterseniz orada zaten vize almak zorunda kalıyorsunuz. Ama Hurghada'ya geldiğinizde vize almanız gerekiyor. Hurghada'da böyle bir vizesiz uygulama yok. Şimdi Hurghada Marina'nın oradayım. Arkamda böyle tur yapan firmalar var. Size buradaki turları göstereceğim. Mesela burada bir tane tur firması. Burada Orange Adası turu. Paradis Adası turu. Mesela bu ikisi şey oluyor. Tek tekneye gidiyorsunuz. Orange'a gitmek isteyen Orange'a, Paradis'e olana Paradis'e bırakıyorlar. Öncesinde bir dalış yapıyorsunuz. Resif turu yapıyorsunuz bu şekilde. Dalış için ayrı tur almanız gerekiyor. Burada safari turu. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Buna çok güzel diyorlar. Burada mercanları böyle yakından görebiliyor musunuz? Denizaltıyla. Burada muz turu. İşte paraşüt turu. Size bahsettiğim gibi Kahire turu var burada. Günübirlik oluyor bunlar. Luxor turu aynı şekilde. O da Hurghada'nın merkezinde akvaryum var. Oraya götürüyorlar. Bu şekilde. Buraya gelirseniz mutlaka pazarlık edin. $5-10 hep fazlasını söylüyorlar. O yüzden pazarlığınızı etmeden gitmeyin. Evler çok güzel. Etraftaki binalar, kafeler çok güzel burada. Şimdi Hurghada Marina'da yürüyoruz. Burada böyle çok güzel bir sahil şeridi yapmışlar. Rengarenk böyle evler değil mi? Ev bunların çoğu. Abi, otel mi ev mi bilmiyorum da. İşletme de olabilir ama bence... Altların hepsi kafe, restoran. Üstleri de ev sanırım. Böyle balkonda insanlar falan var. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Buradan El Mina Camisi'ne gideceğiz şimdi. Kısa bir bence Orange Bey Adası turunun yorumunu yapalım. Ben gerçekten çok beğendim. Dünün o olumsuzluğunu burada bugün attık. Kızıldeniz'de mercanlara yüzdük. Sonrasında işte Orange Bey Adası'nda güzel vakit geçirdik. Balıklar falan süper. Evet. Yani bu şekilde. Orange Bey Adası'nı da ben çok sevdim bu arada. O ada çok güzel abi zaten. Ada çok güzel. Bunu anlattı zaten Hakan. Oradan izleyin. Şimdi bu marinada yürürken bir tane Türkçe bilen Mısırlı hanımefendiyle karşılaştık. Bize Türkçe seslendi. Biz direkt Türk sandık. Çok memnun olduk bu arada. İsminiz neydi? Ben de benim adım Sare. Sare. Türkçe nereden öğrenmiştiniz? 13 yaşımdan beri öğrenmeye çalışıyorum. Ya bir merak var o yani. Evet. Çalışıyorsun ama çalışmışsın ve öğrenmişsin. Bence biz Türk sandık ilk başta gerçekten. Hani yüzünüz de Türklere benziyor. Yani bana öyle bazen söylüyorlar. Evet. Hem Mısırlı hem Türk. Birileri çok söylüyor bunu. Siz tur rehberliği mi yapıyorsunuz Evet. burada? Şu an evet. Ama İngilizce tur rehberim. Biz o zaman Rehberlik ediyorum. Yarın inşallah Türkçe var. Ve Rusça okuyorum. Biliyorum değil, okuyorum. Oo, çok Şu an. güzel. Ya o zaman buraya gelen Türkler size ulaşsın. Yani lütfen. Sizin Instagram adresinizi söylerseniz burada belirtelim. Hani Türkçe rehberlik hizmeti almak istiyorsanız Sare'ye ulaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. Süper olur bence de. En güzel rehberliği size yapıyorum sizin için. Ya çok tesadüfen karşılaştık kendisiyle. Evet. Bir şey mahvolmuş
olmuş galiba onu diyorlardı. Ben de yani lafa girdim. Yani kusura bakmayın ama. Enerjisi de dayanamıyorum. çok iyi. Yani ya tamamen tesadüf oldu ve rehber olması. Şimdi biz yarın Luxor gezisiyle ilgili de kendisine ben aslında birkaç bir şeyler sorayım. Yani sadece ben Hurghada'da çalışıyorum. Luxor hakkında bilgim olur mu bilmiyorum. Aa, Sadece size pahalı mı sattılar? Yok, Onu diyebilirim. biz sadece. tura girmedik. Tur programı yapmadık. Kendimiz gezeceğiz. Çünkü biz fotoğraf, video içerikleri ürettiğimiz için o yüzden hani kendim gezeyim istedim yani ben hani özellikle. Yani umarım kaybolmazsınız. Bu benim... Ya başka ülkelerde kaybolmadık, burada da kaybolmayız herhalde. Bilmiyorum yani şuna dikkat edin diyebileceğiniz bir şey var mı? Mısır'da mesela buna dikkat edin. Yani valla yani sadece Mısırlı olduğum için değil ama Mısır güvenli bir yer. Evet. İnsanlar da çok yani... Ya ben Türkleri şunu seviyor. şunu gördüm. Hurghada gerçekten turistleri seviyor. Ya güler yüzlüler. Sadece Hurghada. Ben şöyle yok, diğer şehirleri görmediğim için Hurghada yorumu Ben yapıyorum. temin ederim ki bunu her yerde göreceksiniz. Aa süper. Ama belki benim gibi Türkçe konuşan biriyle karşılaşmazsınız. Vallahi harika olur. Ben yok harika olur. Yani çok Mutlu zor, oluruz. zor bir ihtimal ama yani... Çok iyi. Çok memnun olduk. Teşekkür Ben de, ederiz Sare. ben de, Biz ben yolumuza de. devam edelim. Bu arada Hurghada geçmişinde bir balıkçı köyüymüş. Yani 20. yüzyılın başlarında balıkçı köyü olarak biliniyor. Sonrasında zaten Hakan'ın anlattığı gibi Şarm El Şeyh şehrine bir eş şehir kurmak için burayı tasarlıyorlar. Böyle Ya da aynı gelişim anda sağlıyor. yapıldı. Yani Ya da onun aynı anda tarihini yapıldı. bilmiyoruz da. Yani onu tam net bilmiyoruz. Yani onu da Hatta şu an pardon Emre kestim. Şu anda burada büyük bir balık marketi var. Onun önünden geçiyoruz. Burası konuşmamızın tam üstüne geldi. Şimdi içeri girip size göstermek istiyorum. Hello. What's your name? My name is Hakan. Your name? Yeah, Muhammad. Ahmet. Yes. Am. You? Am. Nice to meet you. Nice to meet you. Burada böyle deniz canlısına dair her şey var sanırım. Karidesler, büyük balıklar, midyeler, kedi balıkları. Yengeçler var. Renkli balıklar. Burada da yengeçler var böyle. Hepsi dizilmiş. Her çeşit balık var. Hepsi de Hurghada'dan çıkıyor sanırım. Şimdi az önce o geldiğimiz renkli evlerin olduğu yoldayız. Burada böyle bayağı restoranlar var. Yemeği burada yiyelim dedik. Aynı zamanda hem buranın akşam halini de göstereyim size. Şu an bulunduğum yerde yeme içme konusunda gerçekten çok seçenek var. Google puanlarına baktım. Hepsi 4.5 üzeri ya da 4 üzeri. Yorumlar da var. Yani 700-1000 üzeri yorumları var. Gerçekten hani bu kadar iyiler mi değiller mi? Şimdi içeri girip deneyimleyeceğim. Şimdi restorana geldik. Burada bize şöyle bir içecek ikram ettiler. Sanırım ananas suyu. Burada turistleri gerçekten çok seviyorlar. Burası Mısır mı derseniz bence değil derim. değil ya. Yani o kadar şey ki yani bizim Antalya, Kaş, Belek. Tabii. Ya da yurt dışında bir farklı bir ülkedeymişsiniz gibi. Hani Mısır'ın izlediğiniz o videolarla buranın alakası yok ama hemen marinanın dışına çıkın. Gerçek Mısır orası. Bu arada biz yemek siparişlerini verdik, bekliyoruz. Daha 2-3 dakika oldu. Bakalım burada ne kadar bekleyeceğiz. Umarım bekletmez. Onu diyecektim. Yani çoğu yerde hizmetleri iyi, servisleri iyi. Yani burası nasıl? Bakalım göreceğiz. Bize az önce bir burçata ekmeği geldi ikram. O da ikrammış.
şunu da söylemek istiyorum size. Mısır'da normalde alkol tüketmek yasak sanırım. Öyle biliyorum ben. Ama Hurghada ve Şam'daki bu turistik için yapılan şehirlerde alkol serbest. Burada böyle bir durum var. Yemekler geldi. Şimdi onları yiyeceğiz. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şimdi biz tadına bakacağız. Birazdan da yorumlayacağız size. Yemekler lezzetliydi, güzeldi. Yani demek ki Google'daki yorumları, puanları tutuyor buradaki restoranların. Evet. Oraya güvenerek istediğiniz yere gelebilirsiniz bence. Bir de şu var, yani normalde servisten de ekstra ücret alıyorlar. %10-12 civarında. Türk olduğumuzu söyleyince onu almayacaklarını söylediler. Yani iletişimleri iyi, Evet, güler evet, güzel. yüzlüler, herhangi bir problem Yani- yaşamadık şimdiye kadar. 2 gün oldu. Gerçekten turizm odaklı. Neyse, devam. Para bozdurmak için bir dövizci var, oraya gidiyoruz. 200 dolar bozdurduk dövizciden. Şöyle neredeyse 2 deste bir para aldık. Para bozdurduğunuz zaman mutlaka dövizciden bozukluk almanızı tavsiye ederim. Yani pazarlık yaparken eliniz güçlü olsun. Bu arada Hurghada'da para bozdurmak için böyle merkezde bir dövizci var hemen arkamda. Burası Hurghada'nın merkez caddesi zaten, adını bilmiyorum. Sheraton Caddesi, öyle bir adı var. Burada bozdurabilirsiniz veya ATM'ler de para bozuyor. Havalimanında ATM'den de paranızı bozabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var burada. Hiçbir şekilde trafik ışığı göremedim ben. Rastgele yola atlayıp gidiyorsunuz. Ve yavaşlamıyor öyle. Yani ne bileyim, ilginç. Şimdi bir kafeye geldik. Bir şeyler içip sonrasında otele geçeceğiz. Ve Hurghada gezimizi de burada bitireceğiz. Gece saat 4'te Luxor'a gitmek için yola çıkacağız. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sonraki Mısır'daki gideceğimiz şehirler için de takipte kalın.